Merhaba, ben Kerem Çeli. Bu videomuzda size Fronius'un yeni geliştirmiş olduğu Fronius Saymo Gen 24 Plus isimli ürününden bahsedeceğim. Yanımda bulunan ürün 10 kW kapasiteye sahip bir ürün, 3 fazlı bir ürün ama Primo serisi olarak adlandırılan tek fazlı ürün gruplarının olduğunu da belirtmek isterim. Zaten sizle birlikte web sitesinde de kısa bir gezintiye çıkacağız. Yanımda bulunan Gen 24 ise tam ortasına konuşlandırılmış büyük bir fanla birlikte bütün yüzeyi efektif bir şekilde soğutmakla görevlendirilmiş. Günümüzdeki en büyük sıkıntıların başında gelen şey ısınma sorunu. Elektronik ekipmanların tamamında bu sorunu yaşıyoruz maalesef. Bunu en hızlı şekilde giderebilmek ve cihazın içerisini en serin tutabilmek bir marifet. O cihazı daha fazla verimle çalıştırmak anlamına da geliyor açıkçası. Yani cihazı sıcak bıraksak ne olur, daha soğuk olsa ne olur şeklindeki sorunun yanıtı bu. Cihazı siz ne kadar serin tutarsanız o cihaz da o kadar verimli çalışıyor. Eğer cihaz yeteri oranda soğutulmazsa ilk önce enerjide biraz kısma yapıyor. Kendi içerisinde soğutma yapmaya çalışıyor. Daha az çalışarak. Hala daha ısınma devam ediyorsa cihazlar kendilerini kapatıyorlar koruma amaçlı olarak. Böyle dizayn edilmişlerdir birçoğu. O yüzden siz cihazı ne kadar serin tutarsanız o da o kadar performanslı çalışacaktır. Bu ürünle alakalı başka bir dikkatimi çeken nokta direkt olarak solardan aldığı enerjiyle evimizin içerisini besleyebilen bir bölüme de sahip olması. Ne demek bu? 10 kW'lık inverter var ama sadece tek fazlı ve 3 kW çıkış kapasitesi olan faz nötr bağlantı noktası var. Burada aküden veya elektrik gittiği zaman panellerden gelen enerjiyi evinizin içerisindeki 3 kW'a kadar olan yükleri beslemenizi sağlıyor. Normal şartlarda şebeke bağlantılı inverterlerde eğer şebeke giderse normaldeki çıkışta kapatıyordu kendisini. Ama bu üründe şebeke gittiğini algıladığında kendi ayrı bir çıkışından size 3 kW'a kadar enerji sağlayabiliyor. Bu da aslında enerjinin devamlılığını sağlamak açısından önemli bir özellik. Eski üründe bu özellik yoktu. Gen 24 serisinde bu özellik eklenmiş. Peki başka ne eklenmiş? Gen 24'ü standart SIMO dediğimiz seriden farklı kılan başka özellik ve en önemli özellik belki de direkt olarak ürüne akü bağlantısı yapabiliyorsunuz. Firmanın size yine tedarik edeceği sanırım bildiğim kadarıyla BYD markasıyla çok ciddi çalışmaları var. Çünkü o akü grubuyla inverter haberleşebiliyor ve şebekenin yine kesildiği durumlarda acil durum çalışma moduna geçerek bu cihaz evinizin enerjisini vermeye devam edebiliyor. Bu da yeni kazandırılan bir özellik. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu ürün odağında temelinde yine şebeke bağlantılı bir inverter. Akü ve acil durumda besleme bu invertere özgü bir yetenek. Ama tamamıyla bir off-grid inverter olarak da yanımdaki cihazı düşünmemek gerekir. Bu aldatıcı olur. Ben bu cihazı alayım, dağ başında hiçbir zaman şebeke gelmeyecek bir yerde aküyü alayım, bu cihazı alayım, kullanayım. Çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zaten ürünü almak istediğinizde size bu konuda çok daha detaylı bilgi verilecektir. Üründeki güzel özelliklerden bir tanesi Smart Meter denilen sayaçlarla ne kadar enerji içeri girmiş, ne kadar enerji dışarı çıkmış, ne kadar enerji akülere depolanmış bunların hepsini görme şansınız oluyor. İzleme, analiz ve ileride yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıda sorunun kaynağının ne olduğunu bulmanız çok kolaylaşıyor. İzleme bütün güneş enerji sistemlerinde olmazsa olmaz bir yapıdır. Muhakkak izleme sisteminin aktif halde kullanıldığından emin olmanız gerekir. Şunu biliyoruz. Birçok kişi inverteri alıyor, çalıştığına emin oluyor. Evet, elektrik faturası aşağı düşüyor ama izleme sistemini belki aktive etmiyor. Belki modeminden mesafe uzak diye kablosuz ağı çalışmıyor. Kablo çekmek için üşeniyor vesaire vesaire birçok nedenden dolayı izlemeyi pasif durumda tutan kişiler oluyor. Bence hızlı bir aksiyon alıp bir an evvel ürünü kurar kurmaz hatta izleme sistemini de aktif etmenizi kesinlikle öneririm. Yeni nesil inverterlerde aslında batarya grubu lityum temelli oluyor artık ve lityum demir fosfat bileşenlerinden oluşan LiFePO4 olarak kısaltması olan lityum tabanlı bataryalar kullanılıyor
Ve o batarya grubu yine firma tarafından size tedarik ediliyor. Cihazı devreye alırken de bu ürünle birlikte bağlantısı yapıldıktan sonra aynı zamanda haberleşme ile alakalı da bağlantısı yapılıyor. Böylece herhangi bir ters bir durumda inverter oraya doğru enerji akışını kesebiliyor. Birbirleriyle konuşan bir yapıyı kurmuş oluyorsunuz. Bu da oldukça önem arz etmekte. Şu sorular belki çokça gelebilir. Ben bu ürüne işte jel batarya bağlayabilir miyim? Maalesef bu ürüne jel batarya bağlayamazsınız. Bu ürün lityum temelli ve firmanın size tedarik ettiği lityum ürünleriyle çalışmaktadır. Gen 24 serisinde dikkatimi çeken bir diğer değişik nokta bağlantı soketleri oldu. Eski nesil SIMO inverterlerde normal klemensli bir yapı vardı ve klemensli yapısıyla birlikte kablonun ucunu soyuyordunuz. Orada klemensin içerisinde vidalayarak tutturuyordunuz. Bazı modellerde fabrika çıkışlı olarak o klemensler fabrikada tutturulmuş ve ucuna Multicontact 4 MC4 olarak isimlendirilen soketlerle birlikte gelebiliyordu. Ama bu yeni nesil sistemlerde kurulumu, kabloları yerleştirmesi çok daha kolay olan yeni nesil bir soket yapısına geçilmiş. Bu da kurulum anlamında elinizi kuvvetlendiren, sizi hızlandıran bir durum olacak. Zaten bakıldığında bu tarz inverterlerin en büyük avantajları hızlı bir şekilde kuruluma olanak sağlayan cihazlar bunlar. Ve yeni nesil olan Gen 24 serisinde de yine aynı şekilde çok hızlıca kurabileceğiniz bir cihaz üretilmiş, sizlere sunulmuş. Yeni nesil inverterlerde dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi artık ekranlarının olmayışı. Bence çok da büyük bir eksik değil. Çünkü artık cep telefonlarımız var. Bu cihazlarla cep telefonları kablosuz bağlantı üzerinden kolaylıkla haberleşebilmekte. Ve zaten cihazın bütün bilgilerini siz cep telefonunuzdan görebiliyor ve kontrol edebiliyor oluyorsunuz. Bu da boşu boşuna ekran maliyeti ya da sizin için ürünü tercih ederken ürün maliyetinizin artmasını engelliyor. Bence zaten siz bu cihazı ilk kurduğunuzda cep telefonunuzla hızlı bir şekilde ayarlarını yapıyorsunuz. Cihaz zaten internete çıktıktan sonra da dünyanın her yerinden bu cihazı izleme şansınız oluyor. O yüzden izleme sistemi muhakkak kurulması gereken, ayarları yapılarak size teslim edilmesi gereken bir durum olduğunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim. Evet, bugün yanımızda Fronius'un yeni serisi akü bağlantısı yapılabilen ve acil durumlarda 3 kW'a kadar güneş enerjisindeki enerjiyi direkt evinizin içerisine verebilen özelliklere sahip yeni nesil Fronius SIMO Gen 24 serisi inverterlerle ilgili bilgiler vermek istedim. Aklınıza takılanlar olursa firmanın iletişim bilgilerini videonun altına link olarak bırakacağım. Kendileriyle bağlantıya geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.